Selamlar hepinize. Büyük Tier Listler serimizin son bölümü Mid Lane Tier List ile yeniden sizlerle birlikteyim. Mid Lane tabii ki en dolu, en kalabalık ve aynı zamanda en çok kategoriyi barındıran rolümüz. Diğer bölümlerde olduğu gibi burayı da kategorize ettim ama burası çok kalabalık oldu. Hoşuma gitti yani. Çok kategori olması güzel bir şey. Tabii ki bu kategoriler içerisinde birbirleri içinde yer değiştirebilecek olanlar var. İşte AD'lerde olup ama aynı zamanda havan topu görevi olacaklar var. Suikastçilerde olup ama aynı zamanda dövüşçü gibi de hareket edebilecekler var. Ben en yaygın şekliyle bir şekilde böleyim istedim kategorilerimizi. Ama kategorilerimizden önce ben bu videoyu çekerken 15.700 abonedeydik. Hadi bir patlama yapalım ve 16.000'e bir büyük bir sıçrama yapalım. Hadi 16.000'e gelelim. Emin adımlarla ilerliyoruz zaten. Umarım sizler de bu tier listlerden memnun kalmışsınızdır, eğlenmişsinizdir. 10 Mart'ta biliyorsunuz First Stand başlıyor. 10 Mart'ta da aynı zamanda Twitch'te co-streamlerimiz olacak. Beraber maçları da takip edebiliriz. Katılırsanız eğlenceli olur. Kategorilerimize değinelim. Değişikler, suikastçılar, AD'ler, dövüşçüler, havan topları, kontrol büyücüleri ve yakalayıcılar var. İlk olarak değişiklerden başlıyorum. Neden burada değişikler diye bir grubu var? Çünkü sınıflandıramadım. Yani diğer taraflara koymakta çok zorlandım bu şampiyon grubunu. Belki kendi içerisinde işte Kasadin'i ve TF'i belki yakalayıcılara veya suikastçilere falan gönderebiliriz ama çok farklı şeyler yaptıkları için bu grubu böyle tutmak istedim. Değişiklerin ilk çarıyla başlayalım. Cho'Gath'la çok aşırı değişik bir şampiyon zaten mid lane için. Çünkü bir kere menzilsiz zaten. Hani mid lane'de daha az menzilsiz şampiyon oynanıyor ama menzilsiz AP hasara sahip, biraz alan kontrolü var, biraz defans var, biraz counter büyücülük var falan ama tam olarak ne yaptığı açıklanamayan şampiyonlardan biri. Mid lane'deki iyi yönü ne Cho'Gath'ın? Çok iyi bir sustain'inin olması pasifiyle beraber. Artı iyi bir W ve Q kullanımıyla minyon dalgalarını da iyi ittirebiliyorsunuz. Ama takıma faydası konusunda bence ciddi problemleri var Cho'Gath'ın. Yani ben o yüzden oynamayına göndereceğim. Bu arada görüyorsunuz bugün S tier'in üstünde bir tier'imiz var. S'ler gitsin kumda oynasın tier'i. Oraya çok acayip çarları koyacağım. Benim için çok özel şampiyonlar var oraya gitmesini beklediğim. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Bir diğer değişik şampiyonumuz Galio. Galio bir alan kontrolü şampiyonu aslında. Belki onu kontrol büyücüsü olarak değerlendirebiliriz ama standart bir büyücüden çok farklı. Galio aslında bir anti büyücü. İnanılmaz dayanıklı bir şampiyon. Hatta tank diyebileceğimiz bir şampiyon. Desteklerde Warden klası vardı ya. Milleti hayatta tutmaya yönelik olan. Ona da inanılmaz benzeyen bir şampiyon aslında Galio. Yani Warden olarak bile değerlendirebileceğimiz bir çar. Harika bir şampiyon olduğunu düşünüyorum Galio'nun. Her şeyi var. Hasarı var, dayanıklılığı var, kitle kontrolü var, alan kontrolü var. Takım savaşı becerileri yüksek, minyon dalgası itebiliyor. Doğru senaryolarda seçildiğinde gerçekten oyunu değiştirebiliyor. O yüzden S tier'e gönderiyorum Galio'yu. Hatta belki videonun sonunda S'ler gitsin kumda oynasana da gidebilir. Çünkü S'e koyacağımız birçok şampiyon da counterlıyor aynı zamanda. Karma oynamıyoruz mid lane'de. Çok nerflü. Ama çok nerflü olmadığı durumlarda oynanabilir. Onu söyleyeyim size. Çünkü inanılmaz bir koridor itme becerisi var Karma'nın. Ve çok rahatlıkla haritanın diğer taraflarına etki edebiliyor bu beceri sayesinde. Kasadin. Bir süredir solo queue'da hiç fena durumda değil Kasadin. O biraz bir assassin gibi düşünülüyor aslında Kasasin ama Kasasin. Assassin güzel oldu bu arada. Hoşuma gitti. Assassin Assassin gibi düşünülüyor Kasadin ama tam olarak öyle değil aslında. Yani yakalayıcılar kısmına aslında biraz daha fazla uyuyor Kasadin. Doğru pozisyonda birilerini avlamak, o işi daha iyi. Onu daha iyi yapabiliyor. Fakat Kasadin'in kötü bir laning'i var abi. Oraya atlatmanız gerekiyor. Solo queue'da bunu atlatabiliyorsunuz ama pro play'de atlatma şansınız imkansıza yakın. Artı eskiye kıyasla oyunda daha fazla hasar olduğu için Kasadin bir yere atladığı zaman, aralara girdiği zaman rakip takım hemen onu burstleyebiliyor. Böyle bir dezavantajı da oluştu Kasadin'in son dönemlerde. O yüzden çok önermiyorum. Solo queue'da win rate'i iyi olmasına rağmen çok önermiyorum Kasadin'e ve B tier'e gönderiyorum. Kasasin iyiymiş ama hoşuma gitti ya. İyi dilim sürçtü. Kayle. O da değişik şampiyonlarımızdan bir tanesi. Aslında biraz dövüşçü gibi başlıyorsunuz oyuna. Ama Kayle'ı orta koridorda barındırmak çok kolay değil. Neden kolay değil? Erken oyunu çok güçlü değil Kayle'ın. Tabii bu level 1, level 2, level 3 kısmından bahsetmiyorum erken oyun derken. Level 9'a kadar olan, bir eşyaya kadar olan kısımdan bahsediyorum. Oralarda çok güçlü değil Kayle ve takımına neredeyse hiçbir fayda sağlamıyor.
O periyotta ise League of Legends'da özellikle solo queue maçları çözülüyor. Pro play çözülmüyor olmasına rağmen solo queue'un çözülmesinden dolayı Kale'ı tavsiye etmiyorum. Oynamayın orta koridorda. Üst koridorda daha iyi oynanabilecek pencereleri var. Twisted Fate son değişiklere koyduğumuz şampiyonumuz. O da mesela yakalayıcılara dahil edebileceğimiz bir şampiyon ama yakalama becerisi sadece ultisine bağımlı. Şimdi tabii ki yakalayıcılarda da başka sadece ultisine bağımlı yakalama becerileri olanlar var. Yani işte burada en iyi dahil edebiliriz. Her ne kadar diğer skilleriyle de stun atabilse de. Veya Malzahar'ı dahil edebiliriz. Ama işi tamamen bu şampiyonu yakalamak üzere. TF'in işi biraz daha farklı. TF'in belli oranda alan kontrolü var. Belli oranda harita kontrolü var. Biraz daha mesela koridor aşamasında AD gibi oynuyorsunuz. Bayağı nişancı gibi oynuyorsunuz koridor aşamasını. O yüzden değişiklere koydum TF'i. Ama son dönemlerde çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum TF'in. Onu B tier'e göndereceğim. Gelelim suikastçı kısmımıza. Suikastçılar aslında ormandaki suikastçılarla aynı. Araya girip birini avlayıp aradan çıkabilme durumundaki şampiyonlar. Çıkabilme konusunda bence hepsi iyiler. Yani Akali, Fizz, bu kategoride burada Akali, Fizz, Katarina, LeBlanc, Kiana, Talon ve Zed'imiz var. %1'in üzerinde oynanan. Çıkabilme konusunda bence hepsi çok iyiler. Avlayabilme konusunda ise hepsi farklı şeyler yapıyor. Yani mesela Katarina biraz daha fazla teamfight becerisine sahip bu konuda. Kiana da hatta belki bir nebze. Ama Fizz mesela avlama konusunda çok daha iyi. 1v1'de çok daha iyi. O yüzden değerlendirmek çok kolay değil bu grubu. Ama genelde suikastçı grubuna uyduğunu düşünüyorum bu 7 şampiyonu. Akali ile başlayalım. Pro Play'de diğerlerine kıyasla çok daha fazla seçilen şampiyonlardan biri. Özellikle Fearless Draft sayesinde işte Sylas falan da geldiği zaman karşısına daha fazla oynandığını da görebiliyoruz. Yani menzilsiz eşleşmelerinde biraz daha fazla seçildiğini görebiliyoruz. Özellikle Uzak Doğu'daki oyuncular hatta Çin'deki oyuncular daha çok seviyorlar. Ben biraz overrated buluyorum ama Akali'yi. Neden overrated buluyorum? Akali bir suikastçı için çok fazla hasara sahip. Ya belki bir suikastçı hasarına bile fazlasını verebiliyor. Artı bütün suikastçılardan daha dayanıklı. Hani bunların ikisi de cepte. Ama oyunun oynanış biçiminde assassin barındırmak çok zor şu an. Mid lane'de assassin barındırmak çok zor. Jungle'da assassin barındırmak çok zor. Şu anki League of Legends'da assassin barındırmak genel olarak zor. O yüzden biraz overrated buluyorum Akali'yi. Ya millet bunu S tier'e falan koyuyordur. Ben B'ye göndereceğim. Suikastçı demişken illaki solo queue'da bir suikastçı oynayacaksanız bence bunu oynayın. Bak solo queue için S tier ama pro play'deki başarısı çok düşük olduğu için A'ya indirebilirim bizi. Muazzam bir anti büyücü şampiyonu bu arada Fizz. Yakalayıcılar ve kontrol büyücüleri hatta havan topları. Yani şu üstteki grup kaç tane şampiyon var burada? 18-22 tane şampiyon var. Gerçekten size sövüyor. Fizz aldığınızda. Bunların büyük bir çoğunluğu, bu grubun büyük bir çoğunluğu acı çekiyor Fizz'in karşısında. Artı Fizz bunu yapabilmesine rağmen diğer dövüşçü mid laner'lara karşı da o kadar kötü değil. Ben Fizz'i çok beğeniyorum şampiyon olarak. Ama yetenek seti çok güçlü olduğundan dolayı sayısı olarak biraz dengeli tutmaya çalışıyorlar. Onu da anlıyorum. Çünkü oyunu kırar direkt olarak. Yani bu kadar mobil bir şampiyon oyunu kırar. Ben Fizz'e rework atılması taraftarıyım. Fizz'in bir suikastçilikten çıkartılıp hasarlarının azaltılıp dayanıklılığının arttırılmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. League of Legends'ın ve Fizz'in geleceği adına. Çünkü bu şampiyon çok değişik bir pasife sahip. Otomatik olarak hasar azaltıyor. Fizz'in pasifi. Bayağı bildiğiniz ne yerseniz yiyin flat sabit miktar hasar azaltıyor. Bunu gerekirse AP ile scale'lanan bir hale getirip skill'lerden hasarı düşürürseniz dayanıklılığı arttırıp hasarı azaltmış olursunuz. Böylelikle bu şampiyon mobilitesiyle oyunu kırmaz. Ama mobilitesinden gelen ve dövüşçülüğünden, dayanıklılığından gelen bir şekilde oyunun içinde tutunur. Ben o yüzden minik bir rework atılması taraftarıyım Fizz'e. Katarina. O da solo queue'da hiç fena durumda değil. Bir de Katarina'nın OTP'leri biliyorsunuz yani çok var. Çok da iyi oynarlar OTP'leri. Ama eskisi kadar etkili mi ondan emin değilim. Yani eskiden Katarina'nın konsepti şuydu. Minyon dalgası itip bitmemekten bağımsız gidip sağ solu kesmek. Bunu çok iyi yapabiliyordu. Şimdi bu sezon yani 2025 sezonunda Minyon dalgası itmeniz gerekiyor. Ve oralarda biraz problemi var Katarina'nın. Hala tabii koridor aşamasında mobilitesiyle falan durabiliyor bir şekilde. Ama bence bir suikastçı oynayacaksınız. Fizz oynayın. A tier'e gönderdim Katarina'yı. LeBlanc. Abi %10 hasar artışıyla LeBlanc oyunun güçlü mid laner olur. Çok sınırda duruyor şu anda LeBlanc.
Ama o %10 eksikliği de hissediyorsunuz LeBlanc'ta. Ya o bitiricilik tam olarak gelemiyor ya. Elektrik ver buff'ı onu biraz kıstı. %15'ti önceden. O %5'i elektrik ver buff'ı kıstı. %10'a düşürdü. Ama hala bir tık eksik LeBlanc. O bir tık eksiklik kapansa daha iyi olacak ama henüz gelmediği için ATR'e gönderiyorum onu da. Kiana. İlginç bir şekilde solo queue'da başarılı bulduğum şampiyonlardan biri Kiana. Çünkü bir suikastçıya kıyasla, özellikle bir AD suikastçıya kıyasla çok iyi bir minyon itme becerisi var şampiyonun. Öyle gözükmüyor bu arada. Tam anlayamıyorsunuz öyle olduğunu ama iyi minyon itiyor hakikaten. Ve roam hattında gerçekten oyunu değiştirebilecek şeyler de yapabiliyor Kiana. Roam atmak kolay mı mid lane'de Kiana'yla? Diğer şampiyonlara kıyasla, bir sürü AD şampiyona kıyasla daha kolay. Yani mesela Yasuo'ya falan kıyasla daha kolay. O yüzden A tier'e göndereceğim. Valla bu arada bizim düzenli takipçilerimiz benim bu iki yani hem jungle'da hem mid lane videolarında suikastçılara söylediğim şeyleri duyunca bir ufak inme inebilir ya öyle diyeyim yani. Çok şaşırtıcı şeyler söylüyorum gerçekten suikastçılarla alakalı. Hiç sevmem ben biliyorsunuz. Daha doğrusu sevmem demeyeyim. Aslında çarları seviyorum suikastçı çarlarını ama League of Legends'da uygun olduklarını düşünmüyorum. Özellikle AD suikastçıların. Bir diğer AD suikastçımız Talon. Talon jungle'da daha iyi arkadaşlar. Mid lane'de hiç tasvip etmiyorum. Hiç gereği yok. Zed ama farklı. Zed çünkü zaten bir laner olarak kullanıyordu. Jungle tier listinde de onu yukarılara koymuştum ama aldığı son buff güzel bir buff abi. O buff güzel bir buff ve solo queue'da iyi bir şampiyon Zed. A tier. A'ya gönderdik Zed'imizi. Şimdi gelelim AD'lere. Bunlar laning'i AD carry gibi oynayan AD'ler. Allah'tan Smolder %1'in altında oynanıyormuş da şu listeye koymadık. Çok şükür. Buna da şükür. Yani en azından almadık. Burada tabii klasik nişancı gibi oynayan 3 tane şampiyonumuz bir de Jace var. Bir de Jace abimiz var diyelim. Akşam, Akşam'la başlayalım önce. Akşam çok iyi bir solo queue şampiyon arkadaşlar. Oyundaki en iyi roam becerilerinden birine sahip. Ya pro play hiç gelmiyor belki ama Akşam iyi oynandığında gerçekten oyunu değiştiren bir şampiyon esti. Ben bunu defalarca söyledim. Bizim kanalın düzenli takipçileri bilirler Akşan'ı ne kadar övdüğümü ve solo queue'da bu arada Akşan'ın nasıl maç kazandırdığını da görüyoruz zaten. Eğer düzenli takipçimiz değilseniz şimdi abone olmak için tam zamanı. Tam fırsat. Basıyorsun abi. Akşamdan erkenden faydalanıyoruz. Bu arada akşam gidecek. Yani akşamı dengeli tutmak çok zor. Akşam mesela statik shift'i en iyi çalıştıran çarlardan biri. Statik shift ne kadar çok iyi bir eşya olmamasına rağmen. Çok hızlı minyon dalgası ittiriyor çünkü akşana. Ve hemen roam atabiliyorsunuz. O çok ekstra bir özellik. Standart AD'lerden biraz daha farklı. Yani laning'e AD gibi oynayıp, nişancı gibi oynayıp laning dışına assassin gibi oynuyor akşam. Öyle bir avantajı var. O yüzden zaten güçlü. Corki çara yeri mid lane değil abi. Oynayın nişancıda tertemiz. Nişancıda mis gibi şampiyon. Midde oynamayın ama ya. Çünkü takımını çok eksik bırakıyor Corki midde oynandığında. Jace çok iyi bir flex pick. Hala toptan mid'e esnetilebilir. Bence toptaki hali daha kuvvetli ama midde de iyi eşleşmeleri var. Ve bu flexlik çoğu şampiyonda yok. Yani mid lane ve top lane arasındaki flexlik işte kimlerde var? İşte Akali'de olduğunu söyleyebiliriz. Belki Kayle diyebiliriz. Yani Kayle oynamayın diyorum ama. Sylas, Cassiopeia falan. Yani 10 tane şampiyon en fazla çıkıyor. Bu flexlik. Jace'de bu flex var. Artı AP ormancılarla da çok iyi bir sinerjisi var. Mesela Zyra'yla inanılmaz bir sinerjisi var. Çünkü Jace menzil istiyor. Menzili korumak istiyor. Zyra da onu istiyor. Ve AD-AP dengesini çok rahat kurmuş oluyorsunuz. O yüzden o flex'i kullanabilirsiniz. Son AD şampiyonumuz Tristana. Ben şu anki Tristana'nın mid lane'e uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani hala oynanabilir durumda. Özellikle pro play'de oyuncular da tercih ediyor ama gerek yok be abim. Daha iyi alternatifler var. Gerçekten yani. Mid'de AD oynamak zorunda da değilsiniz bu arada. İlla oynayacaksanız da gene gidin action oynayın be. Neyse. Şimdi gelelim dövüşçü kısmına. Dövüşçüler kategorimiz biraz karışık. Şimdi normalde dövüşçülerde hep AD olmasına alışıksınız ama AP şampiyonlar da var dövüşçülerde. Ki Diana bunun en iyi tanımlarından biri. Sylas çok iyi bir tanımdır. Ama burada 3 tane menzilli şampiyonumuz var. Rice, Swain ve Vladimir. Şimdi onları neden dövüşçü kısmına koydum? Çünkü dövüşçü özelliklerini sağlıyorlar. Nedir o özellikler? Savaşın içerisine girmesine rağmen ekstra bir hayatta kalma becerisi var mı? Bu 3 şampiyonun üçünde de var. Swain emikleyebiliyor. İşte Rice kalkan alıyor. Vlad can emiyor falan. Var. Menzil konusunda uzun menzilliler mi? Değiller. Çok güzel. Bunu da sağlıyorlar. Rakibi yakalamak için ellerinde bir kitle kontrolü silahı var mı? Vlad'ın yok. Ama Vlad'ın yaklaşabilme becerisi var. Diğer ikisinin direkt yakalama becerisi de var.
O yüzden dövüşçüye uydukları için ve diğer sınıflara daha az uydukları için dövüşçüye dahil etme kararı aldım onları. O yüzden dövüşçüye koydum. Diana ile başlayalım. Son aldığı değişiklikler onu jungle'dan çıkartıp biraz daha lane'de güçlendirmek için de. Ama çok iyi bir alternatif olduğunu düşünmüyorum Diana'nın. Çok önermeyeceğim. B tier'e göndereceğim. İyi bulmuyorum ben Diana'yı. Öte yandan Echo son aldığı buff'la Q'suna gelen minyon dalgalarını da ittirmesini arttırabilecek buff'la 10 hasar diye düşünüyoruz ama bu kadar sık kullanılan bir yeteneği bir de gidiş dönüş hasarı olan bir yeteneği yani totalini düşündüğümüz zaman ve sürekli atabildiğiniz aynı zamanda dürtmek için de kullanabildiğiniz bir yeteneğin 10 hasarı gerçekten oyunu çok değiştirebiliyor ve Echo'yu %50 win rate'in üzerine çıkardı bu değişiklik. Echo jungle içinde mid lane içinde bir buff uzaklıkta arkadaşlar güçlü ve meta olmanın. Bir buff. Biz bunu Yumi için söylemiştik. Yumi olmuştu. O bir buff geldikten sonra gerçekten meta oldu Yumi. Geliyor. Echo da geliyor. A tier'e gönderiyorum Echo'yu da. Irelia. Son yediği nerflerden sonra bence daha iyi bir top lane şampiyonu oldu. Bu sezonun başında iyiydi ama mid lane'de zaten en iyi halinde değildi. Top lane'de daha iyiydi. O yüzden Irelia'yı yani çok seviyorsunuz diye B'ye koyacağım ama oynamasanız daha iyi ya şu anda. Valla daha iyi AD alternatifleri var bence orada. Ryze. İyi mi mid lane şampiyon Ryze? Özellikle haritada gezebilme becerisi, ultisiyle yani mekan sapmasıyla farklı yerlere bir anda etki edebilme becerisi çok önemli Ryze'ın. Ama her eşleşmede oynayamazsınız. Ryze'ı öyle körlemesine seçemezsiniz. Özellikle menzil Ryze'a biraz problem yaratabiliyor. Kontrol büyücüleri genelde Ryze'ın canını sıkabiliyor. O yüzden daha yukarı koyamıyorum. Ryze'ı A tier'e koyacağım. Swain yani Swain'e sadece bunu söyleyebiliyorum. Sylas çok iyi mid lane şampiyonu. Çok iyi bir şampiyon zaten Sylas. Ama mesela Sylas'ın eksiği ne? Bu soruyu ben size sorayım. Bunu yorumlarda paylaşın. Sylas'ın eksiği ne? Bu sorunun bir cevabı yok çünkü. Sylas menzilli değil evet. Ama menzil kapatabiliyor. Uzaklara yetişebilen skill'leri var. Sylas neden peki en iyi mid laner değil? Çünkü bir eksiği olması lazım değil mi? Bende bu sorunun cevabı yok. Bu çarın bir eksiği yok çünkü. Çar dayanıklı. Çarın iyi bir burst'ü var. Kitle kontrolü var. Yakalama becerisi var. Çok iyi bir team fighter. Hayatta kalma becerileri var. Uygun ortam bulunduğunda roam atabiliyorsunuz. İyi güçleniyor. Niye o zaman en iyi mid laner abi değil bu şampiyon? Bilmiyorum ama değil. Çünkü en iyi olsa ya permaban olur ya en çok seçilen mid laner olur. Sylas'ın eksiği ne? Evet. Bugünkü sorumuzun cevabı bu. Sylas'ın eksiği ne? Hatta videonun kapağı da bu. Şimdi karar verdim bunu da. Sylas'ın eksiği ne abi? Bunu benimle paylaşın yorumlarda. Çünkü ben bulamadım abi. Ama neden şampiyonun en iyi mid laner olamadığını da bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum yani. Sırf bu gücünden dolayı S tier'e koyuyorum ha. Her şeye karşı oynanabilirliği belki de onu S tier'e göndertiyor ama eksik yani. Bir şey eksik ama bulamıyorum ben onu. Vladimir. Vladimir. Evet. Hadi B tier'e koyayım Vladimir'i ya. Çok da keyifli bir şar olduğunu düşünüyorum. Bu arada Vladimir çok iyi güçleniyor. Hatta Vladimir'in çok unutulan bir özelliği var. Vladimir'in inanılmaz bir orta oyunu var. Yani 2 item'da falan gerçekten acayip bir burst'ü var falan ama çok temel bir eksi. Bak Sylas'ı söyleyemedim ama bunun eksiğini söyleyeyim. Vladimir'in kitle kontrolü yok abi. Kitle kontrolü olmayan bir şampiyonun barınabilmesi için başka bir şeyi çok iyi yapması lazım. Şimdi mesela Akshan kitle kontrolü yok değil mi? Ama başka bir şeyi çok iyi yapıyor. Roaming'i çok iyi mesela şampiyonun. Akali kitle kontrolü yok. Ama hayatta kalma becerileri çok Vlad'dan bile daha yüksek. Bu arada Vlad'ın kitle kontrolü olsa çok daha farklı konuşuruz. Desek ki Vlad'a Q attığın adama sonradan E vurabilmek veya E attığın adama Q vurabildiğinde sersemletme atsa bambaşka şeyler konuşabiliriz ya Vlad'la alakalı ama yok. Yasuo son dönemin bufflanan şampiyonlarından biri. Özellikle crit hasarının artmasıyla beraber biraz daha popülaritesi demeyeyim de popülaritesine oranla kuvveti arttı. Sadece popülaritesi demek yanlış olur çünkü. Hep popülerdi Yasuo. Ama kuvveti de arttı ve bence A tier'e geldi. Yone'yi de A tier'e koyuyorum ben. Yone Pro Play için belki S tier gibi gözüküyorlar ama Pro Play'de de aslında S tier değil. Fakat Pro Play'de Yone'nin çok iyi oyuncuları var. Ve şunu çok seviyor takımlar. Yone alıp yanına AP ve ormancı oynatmayı çok seviyorlar. O da yine ama oyuncularla. Abi takımında Canyon var, Kanavi var. Oynatıyorsun adama AP ormancı.
Her takım oynamıyor. Oynamasın da zaten her takım. Ya da takımında Zeka var inanılmaz oynuyor. Cream var inanılmaz oynuyor. Yone'yi. O yüzden o kadar. Ya oyuncular bu çarı çok çok iyi oynadıkları için uzun. Yone çok iyi bir şampiyon. Yanlış anlaşılmasın. Ama S tier'deki bir şampiyon kadar oyuna impact'inin olabilmesi oyunculukla oluyor biraz daha. Evet, gelelim havan topları kısmına. 4 tane havan topu şampiyonumuz var. Belki Hwai'yi de buna dahil edebilirdik. Veya Zoe'yi de buna dahil edebilirdik. Çünkü havan topları genelde biraz mobiliteden kaybeden ama çok uzaklardan menzil koruyarak rakipleri düşürebilen şampiyonlar. Ve League of Legends'ın şu anki durumunda havan topları pek de oynanmıyor. Neden oynanmıyor havan topları? Çünkü çok rahat yakalama becerisi var diğer şampiyonların onları. Mesafe çok kolay kapanıyor. Problem bu. Dördünün de problemi bu. Mesela Zoe'nin ve Hwai'nin bu konuda artıları var. Onlar da havan topu gibi iş yapabiliyorlar. Ama onlar o kadar kolay yakalanmıyorlar. Bu dördü yakalanıyor abi. Ne lazım o zaman bu dördüne? Şimdi yakalanmamalarını sağlamak için mobilite verirseniz saçmalık olur. Yani uzaydan sıkan bir çara vereyim ben bir de mobilite. Oh ne hala. O zaman ne yapılacak? Bu çarların muhtemelen hasarı artırılacak. Hasar artırılınca şey kabul edilebilir olacak. Evet yakalanabiliyor ama yakalanmazsa da tek atıyor. Orada bir denge oluşturulacak kendi içerisinde. Ama mesela karşınıza Fizmiz geldi basın FF'i bunlarla. Oyun falan oynayamazsınız bu dördüyle. Ben dördünün de durumunun benzer olduğunu düşünüyorum. Dördünün de problemlerinin benzer olduğunu düşünüyorum. Mel'in sayısal değerleri de çok çöp olduğu için oynamayın diyorum ama diğer üçünü B tier'e atıyorum. Havan toplarını çok hızlı geçmiş gibi olabiliriz. Ama durum bu havan toplarında. Biraz ayarlama lazım. Ya oyunun oynanışının değişmesi lazım ya bu çarlara buff lazım. Gelelim kontrol büyücülerine. League of Legends'ın en popüler orta koridor tanımlarından bir tanesi. Ne yapar kontrol büyücüsü? Belli bir bölgeyi kontrol eder. Aslında tanım tam olarak buradan geliyor. Herhangi bir takım savaşı olacak kısımda bir bölgeyi rakip için ulaşılmaz hale getiren ya da rakip oraya ulaştığında başına iş açılmasına sağlayan şampiyon tipi. O alanı kontrol eden şampiyon. Ve bu şampiyonların hepsinde bu var. Yakalayıcıların da benzer bir özelliği var ama yakalayıcıların bedenen de oraya gitmeleri gerekiyor genelde. Kontrol büyücüleri bedenen oraya gitmeden de ki mesela Anivia ultisini koyar duvar çeker yapar. İşte Aurelion Sol yere çekim şeyi atar. Victor çekim alanı atar. Talia mezarlığı serer. Orianna topu koyar anladınız. Konsepti anladınız yani. Kontrol büyücüleri bedenen oraya gitmeden yapan şampiyonlardır. Genelde biraz mobiliteden eksiklerdir. Menzilden artılardır. Yakalayıcılarla havan toplarının ortasındaki kısımdır kontrol büyücüleri. İyi bir orta ama burası. Güzel bir orta yani. Çünkü yakalayıcıların belli özelliklerine sahipler. Birilerini yakalayabiliyorlar. Ama havan toplarının menzil avantajına da bir kısım sahipler. Ve güzel bir dengedeler buradaki şampiyonlar. Anivia ile başlayalım. Çok iyi bir solo queue şampiyonu Anivia. Muazzam bir scaling'i var. Ama Anivia oynamak çok zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani ben iyi bir mid laner olacağım. Mid lane'in bütün inceliklerini öğreneceğim diyorsanız öğrenin şampiyonu. Ama yok abi ben mid lane'in inceliklerini öğrenmeme gerek yok. 5-6 tane çar oynayayım ben hemen elo kasayım diyorsanız o zaman gerek yok. Anivia'ya zaman harcamayın. Anivia çünkü zor bir şampiyon. Yetenekleri de zor, kullanımı da zor, pozisyon alması da zor, takas paternleri de zor. Zor bir şampiyon. İyi ellerde STR net şekilde. Ama iyi ellerde çok zor bulursunuz Anivia'yı. Onu da söyleyeyim size. Aurelion Sol. Çok nerf yedi şampiyon. Yani gücü çok kısıldı. Bence şu anda oynanmaması gerekiyor. Ama oynanmayındakiler kadar da takıma faydasız değil. O yüzden B tier'e gönderiyorum. Azir oynamayın abi. Şimdi bak yıllardır pro play'de biz hep Azir görüyoruz değil mi? Yıllardır, uzun yıllardır bak Azir pro play'in en çok oynanan mid laner'ı. Hiçbir zaman solo queue'da iyi win rate olmadı Azir. Olmayacaktı zaten. Çünkü pro play'de bu kadar oynanan bir şampiyonu bufflarsanız solo queue'da rezillik çıkar. Pro play'den dolayı nerf tutuluyor şampiyon. Tamam mı? Fakat çok nerf'lü abi şu anda. Ne olur oynamayın şu anda Azir'i. Kimse Pro play'dekiler de oynamasınlar abi. Bir süre oynamayın ya. Azir'in olayı ne? Bir kontrol büyücüsüne kıyasla çok mobil olması. Ultisi sayesinde ekstra bir play becerisinin olması. Ve alan kontrolünü aynı şekilde devam ettirebilmesi. Tamam. Bunlar var da. Abi vurmuyor çar. Vurmuyor. Sorun buradan kaynaklanıyor zaten. Mid lane vurması gereken bir rol.
Mid lane'den vurmayan çar alabileceğiniz herhalde tek senaryo Galio falan oynamak. Ki Galio da bu arada AP alırsanız vuruyor ama hani AP almayıp tank götürebildiğiniz tek senaryo. Vurmayan bir mid laner barındırmak çok zor oyunda. Azir vuramıyor ne yazık ki. Eksik oyunu. Cassiopeia. Favori çarlarımızdan biri biliyorsunuz bizim kanalın ama top lane'de daha çok seviyorum ben. Neden top lane'de daha çok seviyorum? Çünkü mid lane'de menzil problemi yaratabilen çarlar var ona. Tabii ki kısa menzilli bir şampiyona karşı gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz. Karşınıza Sylas geldi, yapıştır. Ryze geldi, yapıştır. Oynarsın. Vlad geldi, yapıştır. Direkt ezersiniz bu arada. Ama menzil avantajlı çarlara karşı çok bir şey yapamıyorsunuz. O yüzden mid lane için A tier'de Cassiopeia. Hwei. Nerf öncesi Esler gitsin kumda oynasındaydı. 2 ama önce bir nerf yedi hatırlıyorsanız Hwei. Oraya kadar gerçekten Esler gitsin kumda oynasın tier'inde bir çağırdı. Çok iyiydi. Çok iyi bir laning phase'i vardı. İnanılmaz bir alan kontrolü var. Takım savaşı becerileri çok yüksek. Her şey çok iyiydi. Ama öyle bir nerflediler ki çarı. O çok iyi laning phase dedim ya. Vasata düştü o laning phase. Laning phase vasata düştüğü zaman birçok şey problem yaşıyor mid lane'de. En büyük yani mid lane'de yaşayabileceğiniz en büyük problemlerden biridir. Laning phase gücünüzün vasata düşmesi. O yüzden A tier'e düştü Hwei'de. Orianna. Biraz overrated bulduğum çarlardan biri. Bunu pro play için söylüyorum. Solo queue'da o kadar fazla overrate'lenmiyor çar ama pro play'de özellikle Batı dünyasında doğudakiler o kadar şey yapmıyorlar. Öncelik haline gitmiyorlar ama bizde sanki oyunun en iyi mid laner'ıymış gibi falan değerlendiriliyor Orianna. Tamam iyi bir şampiyon. Genel geçer güçleri var. Güvenilir aynı zamanda. Hemen hemen her komp tipinde kullanabiliyorsunuz ama bir sakin abi. Perma bana yakın neredeyse. Perma, ya tabii ki o kadar yakın değil. Sonuçta Kalista Skarner seviyesinde banlanmıyor ama çok fazla banlanıyor bizim Batı dünyasında. O kadar da değil. İyi çar ama A tier. Talia. Favori mid lane şampiyonum. Sylas'a dedim ya Sylas'ın eksiği ne diye. Talia'nın eksiği ne sorusuna cevap vereyim mi size? Yok. Talia'nın hiçbir eksiği yok abi. Talia'nın her şeyi var. Talia uçmuyor. Talia atlamıyor. Talia sağa sola zıplamıyor. Ama hızlı hareket ediyor. Alanı o kadar iyi kontrol ediyor ki siz ona ulaşamıyorsunuz. Aynı zamanda inanılmaz bir roamer. Belki de en iyi roamer. Bak bütün oyundaki en iyi roamer olabilir Talia. Bunda hem pasifin etkisi var. Taş duvarların etrafından giderken hızlı gitme hem de ultisinin etkisi var. Alan kontrolü konusunda bence oyundaki en iyi alan kontrolü yeteneğine sahip. Yere serdiği mezarlık E'si. Çünkü içinden geçmeye çalışırken bir dash'le geçmeye çalışırsanız stun yiyorsunuz otomatik. Artı dash atmazsanız da slow yiyorsunuz yani öyle bir alan kontrolü. Çok güçlü bir mekanik gerçekten. Wave itebiliyor mu? İtebiliyor. Menzil konusunda problem var mı? Yok. Ve bunu Char vurmayan bir ultiyle yapıyor. Yani evet hasar konusunda bir numaralı mid laner değil. Ama hasarı eksik değil Talya'nın. Dedim yani vuramıyor hazır diye mesela. Talya vuramıyor değil abi. Talya vurabiliyor. Talya muazzam bir şampiyon. Talya çok iyi bir şampiyon. Talya her şeyi olan bir şampiyon. Talya en iyi midlerden biri. Hatta galiba en iyisi. Veigar. Veigar da bu arada çok sevilen bir şampiyondur. İyi scale olur. İyi alan kontrolü vardır. Mobil değildir ama birçok yani yaptığı şeyi iyi yapar. Artı çok büyük bir burst'u var. Bir yakalayıcı özelliği de var o konuda. Yani hem burst'u var hem kafesle birilerini yakalamak da kolay. Ne oldu da Veigar buralara düştü? Veigar çünkü uzun süre yani 2025 yılından önce uzun süre hep S tier mid laner'lardan biriydi. Ne oldu da buralara düştü? Ama oyunun oynanışından biraz etkilendi Veigar. Daha fazla teamfight olması Veigar'ın stack yapmasının biraz önüne geçti. Char'ın kendisine gelen nerfler falan derken hepsi birleşince Veigar biraz güçten düştü ve A tier'e kapağı attı. Daha iyi bir mid laner'dı bence bundan. Ve çok küçük bir buff'la veya çok oyunun metasındaki değişimlerle çok küçük bir değişimlerle daha yukarı çıkabilir ama henüz burada. Son kontrol büyücümüz Victor. Çok beğeniyorum Victor'u ama win rate'i düşük solo queue'da. Neden düşük? Sayısal değerlerini bir tık düşürdüler Victor'un. Çok güçlüydü çünkü. Yani kırıktı. Normale getirdiler. Normale getirince de iyi oynayamayan oyuncular win rate'i düşürür. Victor kolay bir şampiyon değil. Kolay gibi gözükür ama değil. Kontrol büyücüleri genel olarak bu arada oyunun en zor sınıfı bence. Yani kimler vardı işte bu listede? Victor'u da ATR'e göndereyim de. Talia, Cassiopeia, Anivia ki Anivia'da da benzer bir şey söyledim. Azir. Yani kontrol büyücüsü sınıfı genel olarak bence League of Legends'taki oynaması ve ustalaşması en zor sınıf.
Ve buralarda yani bunlarda ustalaştığınız zaman bence zaten fark yaratıyorsunuz. Çünkü şeyi biliyorsunuz. Kontrol büyücülerine bu arada hiçbir zaman bak kontrol büyücüsü grubuna koyduğumuz çarların çoğu zaten A tier'e gitti. Değil mi? Kim gitti aşağılara? Azir gitti bir tek. Kalanların hepsi A tier'de. Bir de Talia Esler gitsin kumda oynasına gitti. Hiçbirinin bu arada hadi belki bir tık Veigar'ı şey yapalım. Hiçbirinin ama hasarı öyle aşırı yüksek değil. Ondan daha yüksek hasara sahip şampiyonlar da var. Hiçbiri inanılmaz mobil değil. Ama öyle bir dengede ki hani şeyler vardır ya böyle futbol oyunlarında, futlarda falan, FIFA oyunlarında falan kartları vardır oyuncuların. Abi bütün statları 85. Bir statü yukarı çıktığında kontrolden çıkıyor çar. Öyle düşünebilirsiniz yani. Onlara benziyor biraz kontrol güçleri. O yüzden uzmanlaştığınızda çok daha büyük farklar yaratabiliyorsunuz. Son sınıfımıza gelelim. Yakalayıcılara. Yakalayıcıların ortak özelliği ne? Belli yetenekleri sayesinde birilerini pozisyon dışında yakalayıp avlamak üzerine konseptleri var. Genelde alan kontrolü konusunda alan kontrol gücülerinden biraz daha zayıflardır. Menzil konusunda bir tık daha problemleri vardır. Tabii ki belli alan kontrol becerileri de vardır ama bunu şey yapmayalım. Yani çöpe atmayalım. Hepsinin var sonuçta. Aurora'nın var, Nikon'un var. Belli bir alan kontrolleri var ama uzmanlıkları alan kontrolünden ziyade birilerini yakalayıp hızlıca düşürmek ve savaşı 5'e 4'e getirip oradan snowball'lamak. Bu konuda da hepsinin ortak özelliği iyi bir burst'lerinin olmasıdır. Ahri ile başlayalım. Ahri bu işin herhalde tanımı League of Legends'ta. Yani yakalama büyücüsünün tanımı Ahri. Çünkü bunda biraz hani ekstra mobilitesinin olması, ultiden gelen mobiliteyle beraber bunu yapabilmesi de var. Fena bir laning phase'i de yok Ahri'nin. Ben Ahri'nin underrated olduğunu düşünüyorum. Bence Ahri oyundaki en iyi mid laner'lardan biri. Talia ablamızın yanına gönderiyorum. Daha fazla oynanması gerektiğini düşünüyorum Ahri'nin. İnsanlar tabii Ahri'den hep şunu bekliyorlar. Diğer yakalayıcılara kıyasla Ahri'nin hasarı düşük. Ama diğer yakalayıcılara kıyasladığımız zaman ortaya çıkıyor bu. Ama yakalama becerisi daha yüksek. Siz yakalayın biri vurur abi merak etmeyin. League of Legends'da hasar çok var. Biri vurur onu. Eni. Solo queue'su iyi olup son dönemlerde Pro Play'de oynanmayan çarlarımızdan biri. Halbuki 2024'te ne kadar metaydı. Sürekli oynanıyordu bu arada Eni. Bence bu yıl da oynanabilir ama nedense oynamıyor oyuncular. Gerçekten bilmiyorum. Yani neden oynanmadığını Pro Play'de bilmiyorum. Çok iyi durumda çünkü Eni. Kabul edilebilir ve iyi diyebileceğimiz. Yani kabul edilebilir üstünde iyilikte bir laning phase'i var. Belki scalinginden dolayı onu oynamak istemiyor olabilirler ama ya bir şey söyleyeceğim de abi. Bu kadar fazla teamfight olan hem de oyuna dakika 20'de Atakan gelmişken tam da Eni'nin en güçlü olduğu dakikalarda fight çıkacakken neden hakikaten Eni oynanmıyor bilmiyorum. İkinci bir yorum parçası daha çıktı bak. Bunu da yorumlarda paylaşın. Neden Eni bu kadar fazla oynamıyor? Ben Eni'yi çok iyi buluyorum bu arada. Eni'ye Strayer'e göndereceğim. Ama Eni demişken sıralamanın dışına çıkacağım. Bir şampiyondan daha değineceğim. Eni gibi bir durumda şu anda. Hatta belki yaptığı iş konusunda Eni'den daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Abi Niko da hiç oynanmıyor Pro Play'de. Ya hiç demeyeyim ama çok az oynanıyorlar. Neden abi? Şampiyonlara bir şey de olmadı ki. Aksine bir de bu şampiyonların iş yapacağı dakikalarda daha çok fight çıkıyor. Ve bu şampiyonlar çok uzun ulti cooldownlarına sahip olan işte 4 dakika bekleyelim, pozisyon bulmaya çalışalım. Bulamazsak kaçalım şampiyon değiller. Ben Niko'yu da çok iyi buluyorum. Eni gibi buluyorum aslında. O da biraz yani yeterince değeri verilmeyen şampiyonlardan diyeyim. Aurora. Onu da STR'e göndereceğim. O da iyi bir yakalama şampiyonu. Alan kontrolü becerisi yakalama becerilerinin bir tık üstünde bence. Çünkü yakalama becerilerini sürekli nerfleyip duruyorlar. Gerçi son yediği nerfle beraber A tier'e düşmüş olabilir Aurora. Hatta indireyim onu. Çünkü işte ultisinin içinden yürürken attığı yavaşlatma azaltması falan biraz etkiledi onun yakalama becerisi. Yok ya gene S'e koyacağım. Ama iyi bir laning'i var. Kolay da bir laning'i var tabii. Görece kolay olduğunu da söyleyebiliriz. Güvenilir de bir şampiyon. Aynı zamanda kendi de güvenlikte oynayan bir şampiyon. S'e koyayım ya. S'te kalsın. Lissandra. Onu da neden yani ya şuraya Ahri koyuyorsam Lissandra'yı da S'e koymam lazım benim normalde. Anlamıyorum yani neden Lissandra az oynanıyor. Lissandra menzil dışında hiçbir problemi yok bu arada Lissandra'nın. Menzili kısa bir şampiyon. Menzil kapatma özelliği var.
Ben bu sezon çok umutluydum. Fearless Draft, özellikle Fearless Draft ortamındayken, şimdi Ahri falan da popülerken bir de oyuncuları düşünüyorum ama Faker falan oynuyor. Faker falan dediğim yani Faker zaten yani Lissandra'nın en iyisi muhtemelen dünyada ama Fearless Draft'a gelinmiş bir ortamda ben Pro Play'de daha çok oynanmasını beklerdim. Solo queue'da anlayabiliyorum. Her eşleşmede seçmek istemiyorsunuz. Körken seçmek istenmemesini anlayabiliyorum. Pro Play'de daha çok oynanmalıydı bence Lissandra. O yüzden bir tık değerinin verilmediğini düşünüyorum. Bir diğer yakalayıcı şampiyonumuz Malzahar. Diğer yakalayıcılara kıyasla tabii biraz daha ultisine bağımlı ama gerçi Eni'nin de ultisine bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Koridor itme becerisi, koridor oynama becerileri daha güçlü diğer yakalayıcılara kıyasla. Kolay çünkü. Dot atıyorsunuz, yayılıyor oradan falan. Ama pozisyon olması daha zor. Pozisyon olmasının daha zor olması bence işini de biraz zorlaştırıyor Malzahar'ın. Artı çok iyi eşleşmeleri de yok. O yüzden çok tavsiye etmiyorum Malzahar'ı. Çok kötü durumda olduğunu da düşünmüyorum ama. Ya oynanabilir durumda olduğunu da düşünüyorum Malzahar'ın. Syndra. O da bence Pro Play'de biraz daha fazla gün yüzü görmesi gereken şampiyonlardan biri. Neyse ki solo queue'da o gün yüzünü görüyor. Yani solo queue'da yeterince seçiliyor. Tabii Syndra'nın son yediği değişikliklerden sonra işte laning phase'i biraz daha güçsüzleştirilmiş ama scaling'i arttırılmıştı. Laning phase normalde çok güçlüydü çünkü şampiyonun. Ama scaling'e yönelildi biraz da. Bence okey de oldu. Daha iyi olabilir mi? Olabilir ama eşleşmeleri çok kolay değil Syndra'nın eskisine kıyasla. O yüzden A tier'e göndereceğim ama S tier'e en yakın şampiyonlardan biri. S demişken Vex S tier abi. Vex harika bir solo queue şampiyonu. Bir sürü şampiyonun hayatını ciddi anlamda bozan, canını sıkan, hayat kalitesini düşüren bir şampiyon. Çünkü atılmaları falan mahvediyor biliyorsunuz yani. Ki atılmalı şampiyonlar oynanıyor solo queue'da. Artı çok iyi bir roamer Vex. Ve mükemmel bir scaling olmamasına rağmen yani ondan daha iyi güçlenen şampiyonlar olmasına rağmen öyle bir orta oyunu var ki Vex vurup geçebiliyor orta oyunda. Daha fazla oynanması gerektiğini düşünüyorum Vex. Hakkı verilmeyen şarlardan biri. Ve son yakalayıcımız Zoe. Pro Play'de birkaç tane oynanma fırsatı oldu Zoe'nin. Bence elektrik verim buff'ıyla beraber Zoe'nin çok küçük bir eksiği. Hani LeBlanc'a diyorum ya %10 eksiği kaldı diye. Zoe'nin %5'ti total eksiği. Elektrik ver buff'ıyla beraber o eksik kapandı. Zoe kıvama geldi. Zoe bir yakalayıcı olarak bir artileri menzilinden yani bir havan topu menzilinden oynayıp bir yakalayıcı olarak iş yapabilmesinden dolayı artı görece bir dövüşçü gibi laning phase oynamasından dolayı. Çünkü yaklaşmak falan istediğiniz şeyler genelde Zoe ile. Yaklaşıp yerden işte sihirdar büyüsü çalıp eşya çalıp adamla takasa girmek falan istediğiniz şeyler. Daha fazla otomatik saldırı sıkıştırmak falan araya. İstediğiniz şeyler. Bunları sağlıyor ve Zoe iyi durumda. Zoe bir süredir iyi durumda. Ve oynanıyor. Zaten win rate'i de bayağı yüksek Zoe'nin. Ben Pro Play'de de bir tık daha fazla görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oradaki tek eksiği Zoe biraz daha yavaş bir oyun ister. Yavaş derken oyunun dakikasının gerisinde gidelim şeklinde değil de teamfight yapılacaksa fırsat gördüm 3 saniyede teamfight yapayımdan ziyade birkaç tane balon atayım, 2 tane yıldız tutturayım, deneyeyim, sürekli deneyeyim modunu sever Zoe. Zaten son eşya dizilimlerinden bir tanesinde şey var. Ufuk getirenli falan bir eşya dizilimi var. Daha çok deneme yapmanızı sağlayan. Biraz daha az vuruyor burst olarak ama onu mesela daha çok beğeniyorum ben. Archangel ufuk getiren olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu da deneyebilirsiniz bu arada. Daha çok deneme yapabiliyorsunuz. Hoş oluyor Zoe ile. Tavsiye ederim diyelim. Ve orta koridor tier listemizin sonuna gelelim. Valla Esler gitse kumda oynasın kafamda daha kalabalık olur diye düşünüyordum ama Esler de gayet iyi durumda. Esler gitsin kumda oynasın. Esler'i kumda oynatacak durumda değil yani şu anda. Ama bence A tier ve üstündeki her şampiyon oynayabilirsiniz. Bayağı da kalabalık bir grup mid lane. Yine her zaman olduğu gibi. Yani 11 şampiyon üstte var. Kaç olduk? 20, 22, 24, 26, 28 tane şampiyon var. Gerçekten iyi durumda diyebileceğimiz ki bence mid lane'in B tier'i de doğru pozisyonlarda oynanabilecek durumda. Yani B tier'i de diğer rollerin B tier'inden daha yüksek bence mid lane'in. Biraz burada tabii rolün gücü de var. Roam'un gücü de var ama bunları iyi kullandığınızda hakikaten fark yaratabiliyorsunuz diyelim. Ve videomuzun sonuna gelelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Gelmişken abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.